İdrak et Süleyman. Nefsini öldür. Yoksa o seni öldürür. Zinhar kibre düşme. Kibreni yen Süleyman. Vicdanın senin kıblendir Süleyman. Kaybetme. O koyu karanlık yüzünde gözlerine baktığım zaman babanı, Sultan Selim'i görüyorum. İşte o zaman bundan sonra yapabileceklerinden korkuyorum oğlum. Elinde ne var paşa? Ne saklıyorsun? Sen böyle devam et. Böyle arkamdan işler çevir. Beni yok etmeye çalış. O vakit herkes öğrenir. Meraklanma Hürrem Hatun. Sen karar vereceksin, ben değil. Ölüm fermanın senin elinde. Sana inanmıyorum. Yalan söylüyorsun. Af köşkünde gizlediğin, gönül eğlendirdiğin kadını ortaya çıkardım diye böyle beni korkutmaya çalışma paşa. Sen akıllı hatunsun Hürrem. Böyle yalan yanlış bilgilerle karşıma geçip tehdit etme beni. Senin misafirim, dostum olduğunu düşündüğün kadın aslında benim değil. Hünkârımızın çok kıymetli bir misafiri. Hayır. Olamaz. Paşa Hazretleri. Şimdi değil Sümbül git. Paşam, sarayınızdan bir haberci geldi. Oğlunuz Mehmet çok hastalanmış. Eyvahlar olsun. Nesi varmış? Tillahi bilmiyorum sultanım. Hastalanmış dediler. Oğlumu kaybediyorum dahi. Bir anne için oğlunun gözlerinde yetiştirdiği, büyüttüğü aslanını görememek ne büyük acı. Böyle düşünmeyin sultanım.
Hırpalamayın kendinizi. Hünkârım sizi çok sever, hürmet eder. Bundan kuşkum yok. Lakin yaptığı şeyler, bundan sonra yapacağı şeyler beni bir hayli kaygılandırıyor. Aklım devlet işlerine ermez. Ancak hünkârımı çocukluğundan beri tanır, neler yaşadığını bilirim. Adildir, vicdan sahibidir. Asla zalim olmaz. Olamaz. Zira onu siz yetiştirdiniz. Bilemiyorum dahi. Sanki karşımda başka biri var. Tanıyamıyorum, ulaşamıyorum. O gözlerindeki o koyu karanlık ifade yok mu? Buz kesiyor karşımda. İrtibat kayboluyor. Validem, Gönder. Validemiz bir hayli yorgun. Dinlenmesi lüzum arz ediyor. Bilare gelseniz sultanım. Neden bu kadar çok ağlıyor? Çok mu acı çekiyor Mehmet'im? sultanım, Mehmet iyi olacak. Hekim kadın ne gerekiyorsa yaptı, merak etmeyin. Sultanım, oğlunuzun vücuduna her ne illet girdiyse bir an önce söküp atmak lazım. Ahlat otunu kaynatıp suyuyla yıkayalım. Her pisliği söküp atar derler. Ne dersiniz? İşe yarar mı? Faydası olur, zararı olmaz sultanım. Hemen koş hazırla o zaman. Dur! Kimsin sen? Ben O elindekiler ne öyle? Sümbü Aga İnci yolladı. Adın ne senin? Sümbül Aga İnci yolladı. Orasını anladık. Adın ne adın? Saraydan mı geliyorsun? Konuşsana be adam. Diz çök. Diz çök. Isabella! Frederick. Isabella! Kurtaracağım seni! Carmina bu. Carmina nişanlım. Sizin için mi gelmiş? Öldürecekler onu, öldürecekler Frederick. Isabella! Melek, söyle onlara bir şey yapmasınlar. Öldürmesinler. Isabella! Kurtaracağım seni! Süleyman. Neler oluyor? İyi misin? Yüzünün feri kaçmış. Neden geldin? Ben merak ettim seni. Canını sıkan bir şey var belli ki. Yalnız kalmak istiyorum. Tamam. Validem seni üzecek bir şey mi Üzerine söylüyor? vazife olmayan mevzulara girme. Elbette girmem. Özür dilerim. Ama ben sadece seni üzecek... Beni yalnız bırak. Canımın sultanı.
Sultanım, İbrahim. Oğlumuz çok hasta. ne oldu birden? Ben çıkarken bir şey yoktu. Aniden ateşlenmiş. Kusmaya başlamış. Bu otlar ne böyle? Zarar vermesin. Ateşi düşmüyordu bir türlü. Her şeyi denemekten başka çaremiz yok. Ahlat otu kaynattım. Onun suyuyla yıkıyoruz paşam. Ateşi düşürür, şifa verir. Olmaz bu böyle. Git başka hekim çağır. İyi olacak paşam, merak etmeyin. Yalan İbrahim. Yalan söylüyor. Aramızı bozmak için, beni şüphelendirmek için pis bir oyun oynuyor yine. Hatice Sultan'ın yanına gitseniz sultanım. İyi akıl ettin. Hatice'ye ne cevap vermiş bakalım. Söyle arabayı hazırlasınlar. Havadisleri iyi değil. Beyran Paşa Anadolu'da baş gösteren isyanı nihayete erdiremedi. İbrahim Paşa da gidecek. Duydum hünkârım. Paşamıza eşlik edeyim dedim ancak müsaade etmedi. Sana burada ihtiyaç var zira. Bir misafirimiz var. Pek kıymetli bir misafir. İbrahim Paşa gidince bu mevzula senin alakadar olmanı istiyorum. Merakımı bağışlayın hünkârım. Kimdir bu misafir? Isabella Fortuna. Kastilya Prensesi. Hünkârım gelenler var. Ona ne yaparlar? Bilmiyorum. Eğer onu öldürürlerse Süleyman'ı kendi ellerimle boğarım. Prensesim, sakin olun. Kendinizi tehlikeye atacak şeyler söylemeyin. Nasıl sakin olacağım? Tek umudum Frederick'ti. Ama şimdi o da ellerinde. O bir erkek. Ona acımayacaklar ve öldürecekler. Derhal malumat ver. Kim bu? Suçu ne? Esnaf kılığında av köşküne girmeye çalışırken yakaladık. İbrahim Paşa'ya haber verecektik. Kimdir? Ne sebeple gelmiş? Lisanımızı bilmiyor hünkârım. Bırakın beni. Kimsin sen? Kimsin sen? Ich bin Prinz Frederik, der Neffe des Erzherzogen Ferdinand. Ich bin hier, um meine Verlobte, Prinzessin Isabella, zu befreien. Wer immer auch deine Männer sind, sagt denen, die sollen mich loslassen! Hünkârım. Kral Ferdinand'ın yeğeniymiş. Buraya nişanlısı Isabel için gelmiş. Diz çök. Karşında Sultan Süleyman Han Hazretleri var. Sultan Süleyman! Diz çök! Hekim kadın, bakar mısın? Düşmüş mü ateşi? Ateşe düşmüş sultanım. Daha da düşecek elbet. Merak etmeyin. Altın saçlı oğlum benim. Hep korkutacak mısın beni böyle? Artık üzülmeyin sultanım.
Sultanım. Ne oldu? Nesi var Mehmet'in? Duyunca telaşlandım. Ne de olsa elime doğdu Mehmetciğim. Aniden ateşlendi sultanım. Merak etmeyin. Şimdi iyi. Çok şükür. Siz nasılsınız sultanım? Prenses Isabella'nın nişanlısı Prens Frederick sensin. Der Verlobte der Prinzessin Isabella. Frederick bist du. Der bin ich. Ich bin hier, um meine Verlobte zu befreien. Buraya Isabella'yı almaya gelmiş. Kimden izin almış? Eure Hoheit mein. Böyle elini kolunu sallayarak buraya gelemez. Elçilere haber vermiş mi? Siyasi hatadır bu. Cezasını çeker. Hat der Botschafter benachrichtigt. Dies ist ein politischer Fehler. Dafür wird verbessern. Lakin itiraf etmeliyim, Soweit ich nişanlısına altınlarla değer biçen bir adamı karşımda görmek beni şaşırttı. Nur ich muss gestehen, einer mein Cesurmuşsunuz. Sehen durch seine Verlobte mich Gott bewertet. Dies war der Beschluss des Erzherzogs Ferdinands. Auch die Botschafter hat er geschickt. Ich hingegen wollte eine Flotte haben. Arşidük Ferdinand göndermiş. Elçileri de o göndermiş. Bu donanmayı istemiş. Cesaret iyidir. Lakin fazlası aptallıktır. Mut ist gut, aber übertrieben dieses Dummheit. Burası benim mülküm. Dies ist mein Besitztum. Buradaki kuşlar da, Gehören mir. köleler de, cariyeler de bana ait. Siklemen die Cariyes. Mülkümü korumak da benim Mein görevim. Besitztum schützen ist meine Verpflichtung. Nehmen Sie mich, lassen Sie Isabella los. Isabel'i gönderin beni alın diyor. Prens Frederick bizim eserimizdir. Onu boğaz kesen zindanlara götürün. İbrahim Paşa'ya da haber verin. Emredersiniz hünkârım. Beşiğine yatırın artık. Siz de dinlenin sultanım. Yoruldunuz. Paşa Hazretleri, bahçede Nasuh Efendi sizi bekliyor. Ben hemen geliyorum sultanım. Sultanım size söyledim. Bu çocuk hala güçsüz. Kimsenin dokunmasına izin vermeyin. Herkesten hastalık bulaşır. İtina ediyoruz zaten. Evet. Nasıl oldu anlamadım. Heykellerime bulaşma, taş kesilirsin sonra. Paşam, ne haddime. Hayranlıkla bakıyordum. Hayrola? Bir mesele mi var? Vali Bey bir misafiriniz olduğunu söylememi istedi. Hünkâr da haberdar edilmenizi istemiş. Misafir mi? Kimmiş? Bir prensmiş. Kral Ferdinand'ın yeğeniymiş.
Nerede şimdi? Bu Askesen zindanlarına götürüldü. Söyle ona, beklesin beni. Kılına bile zarar gelmeyecek matrakçı. Oğluma gösterdiğin alaka için teşekkür ederim Hürrem. Artık gidebilirsin. Çok yoruldum. Dinleneceğim. Siz de gidin. Herkes çıksın. Elbette sultanım. Sultanım. Sırası değil ama merak içindeyim. Av köşkündeki hatunun kim olduğunu öğrenebildiniz mi? Ben sormadan İbrahim Paşa bana her şeyi anlattı zaten. Benden gizlisi saklısı olamaz İbrahim. O hatun hünkârımız için gelmiş. Düzenli olarak ziyaret eder, görüşürlermiş. Peki kimmiş? Kimse kim? Hünkârımız sana mı soracak? İstediğiyle görüşür. Ne oldu? Bu ne cüret? Azimle. Hala o kadının kim olduğunu soruyor. Söylemediniz inşallah. Söylemedim elbet. Şimdi kıvranma sırası onda. Prenses Isabella'nın durumdan haberi var mı? Bahçeye girer girmez kız kıvrak yakaladık hünkârım. Prensese yaklaşma imkanı olmadı. Ancak o sırada prenses penceresindeydi. Geldiğini gördü o halde. Gördü hünkârım. Konuştu, bağırdı adam. Mi prinsesa. Prensesim, Sultan Süleyman burada. Hemen çık. Süleyman'a onunla görüşmek istediğimi söyle. Senyora. Melek, dediğimi yap. Onunla konuşmam lazım. Daha dikkatli olun. Kuş bile uçurmayacaksınız civarda. Vurun indirin. Emredersiniz hünkârım. Hünkârım, Söyle. prenses sizinle görüşmek istiyor. Zalim. Konuşmaya bile tenezzül etmedi gitti. Öldürecek onu. Validem. Ne var Mahidevran? Neden geldin? Acil bir şey mi? Affedin validem. Dinleniyorsunuz biliyorum ama... Hatice Sultanımın bebeği rahatsızlanmış. Haberim var. Toparlamış ama şimdi. Daha iyi. Çok şükür. Ben rahatsız ettim sizi. Bekle. Söyle, ne diyeceksin? Mustafa'm çok mutsuz.
Babam beni sevmiyor artık diyor. Ne dediysem dinlemiyor. Bütün gün yataktan çıkmadı. Sultanların en şaheseri. Taşlıkta gördüm sizi, koştum koştum yetişemedim. Bu ne sürat böyle? Nilüfer? Sen de mi onlarlasın? Seni de mi satın aldılar? Tövbe sultanım. Onlar kim? Ne satın alması? Bana yalan söyledin. Kandaydın! Hani İbrahim yerleştirmişti bu kadını af köşküne? Vallahi öyle dediler sultanım. Sakın bir daha emin olmadığın hiçbir havadisi getirme. Kimmiş bu kadın? Git öğren. Bu işin doğrusunu bilse bilse Sümbül ağa biliyordur. Ne yaptıysam ağzından laf alamadım. Sanki mühürlü gibi. Ama sizden korkar. Bülbül gibi dökülür. Söyle buraya gelsin. Ah bir bulabilsem. Gene dışarı çıkmıştır. Bul! Emredersin sultanım. Suslima, por fin ha venido. Pregúntale, ¿qué ha pasado? Ona söyle, ismimi doğru bellesin. Süslüm onun 7 ceddidir. Ya sabur ya rahim. Evet. Prenses ne anlatıyor? Prensesin nişanlısı Prens Frederick köşke geldi. Gizlice girmeye çalışırken yakalandı. Hünkâra teslim edilmiş. Ona ne yaparlar diyor. Eyvahlar olsun. İnfaz ederler. Nasıl? Başını keserler, kıt 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 kıt. Çuvalın içine koyarlar, atarlar saray burnundan aşağı. De. Le cortarán la cabeza y mandarán en un saco. Y lo tirarán por un saliente del palacio. Yargılanma? Onun prensliği burada bir işe yaramaz. O kim ki yargılansın? Anında alırlar kellesini. Aquí no le importa su realeza. ¿Quién es el para ser juzgado? Sultan Süleyman'ı görmem lazım. Bana yardım et. Onunla konuşmam lazım. Bir prens için ne hazin bir son. Kimsin sen? Karşında İbrahim Paşa Hazretleri var. Adını duydum. Venedikli sefil bir balıkçı için hayal edilemez bir yükseliş. Devam et. Ne biliyorsun hakkında? Senin gibi bir ortodoks dönme benim muhatabım değil. Hanedandan biri çıksın karşıma. Paşa Hazretleri. Paşam. Paşam. Paşam!
Kim getirdi seni buraya? Prensesin yerini kim söyledi sana? Sana verecek cevabım yok. Kritiği getir bana. Emredersiniz paşam. Hoş geldiniz validem. Nasıl oldun Hatice? Torunum iyi mi? Çok korkuttu bizi. Lakin şimdi iyi, uyuyor. Allah korusun onu. Validem, hünkârımızla konuşacaktınız. Hayırlı bir haber mi getirdiniz yoksa? İbrahim kalacak mı? Aslanım gitmesini uygun görmüş. Allah'ın izniyle paşamız gider gelir. Ben ne yapacağım validem? İbrahim'in yokluğuna nasıl dayanacağım söyler misiniz? Oğlumun vaziyetini görüyorsunuz. Hünkârımız kendi kardeşine, ailesine karşı nasıl bu kadar kayıtsız kalabilir? Bizi yalnız bırakın. Bir daha sakın abinin kararlarını sorgulama. Hele ki kullarımızın yanında. Validem ben. Anladın mı beni? Kendine gel Hatice. Ağlanıp sızlanmayı bırak. Seni böyle görmek istemiyorum. Oğlunu düşünüyorsan bir an önce toparla. Makul ol. Yüzüne baktığımda bir yanı aydınlık, ışıltılı, bir yanı koyu, karanlık ve soğuk. Öfken yükseldiğinde seni, kendi büyüttüğüm evladımı tanıyamıyorum. Seni izlerken ürperiyorum. Korkuyorum Süleyman. Hünkârım. Valideme haber ver, onu görmek istiyorum. Valide Hazretleri Hatice Sultanımızın ziyaretindeler hünkârım. Gelince söylesin. Hünkârım. Av köşkünden geliyorum. Prenses Isabella. Ne olduysa hali perişan. Sizi görmek istiyor. Adeta yalvardı. Çekilebilirsin. Sizinle konuşmadan su bile içmeyecekmiş, öyle dedi. Sizin... Ne oldu prense acaba? Ses seda yok. Geldiği tekne limanda. Muhtemelen yakalandı. Öyleyse bizim de başımız belada demektir Marcello. Umarım ağzını sıkı tutar. Neler oluyor? Marcello dur. Bu ne cüret? Buraya nasıl böyle girersin? Burası benim evim. Sana mı soracaktım? Yürü gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Bu yaptığın hesabını İbrahim Paşa'ya vereceksin. Asıl İbrahim Paşa'ya hesap verecek olan sensin. Karşısına çıkmanı bekliyor. Alın bunu. Durun, hayır, bir yanlış anlaşılma. Alın bunu. Bir yanlış anlaşılma var. İbrahim Paşa'ya bu yaptığın hesabını vereceksin. Bir yanlış anlaşılma var diyor. Ne oldu? İblis görmüş gibisin. Senden hala iblis mi olur? Çekilsene be Adem. Çekil, vallahi şamar yiyeceksin şimdi.
Hürrem Sultanım seni sorup durdu. Nasıl kızdırdıysan artık. Ateş püskürüyor. Bana mı kızmış? Arkasından iş mi çeviriyormuşsun ne? Dilini kopartacağım o sahtekarın dedi. Derisini gerisini yüzüp köpeklere atacağım dedi. Çekil çekil. Celat. Sultanım, beni görmek istemişsiniz. Sümbüla. Sen beni neden sevmiyorsun? Tövbe haşa. Olur mu hiç? En çok sizi severim ben. Madem öyle, niye saklıyorsun benden? Neyi? Af köşkündeki kadını diyorum. Niye söylemedin bana? Ne av köşkü ne kadını. Af köşkünde hizmet ettiğin o kâfir kadın kim? Kimmiş? Sizden duyuyorum. Senin iflahını keserim. Hemen söyleyeceksin. Vallahi bir şeyden haberim yok sultanım. Lakin öğrenir öğrenmez gelip anlatırım size. Yalan söylüyorsun. Orada görmüşler seni. Sultanım, bağışlayın. Bu mevzuyla alakalı konuşmam yasak. Tillahi kellem gider. Eyvahlar olsun. Süleyman, ne yapıyorsun sen? Bana yine ihanet mi ediyorsun? Beni nereye getirdin böyle? İbrahim Paşa nerede? Yolun sonuna geldin Girit'te. Devlet-i Aliye'ye ve hünkârımıza yaptığın ihanetin bedelini ödeyeceksin. Ben hiçbir şey yapmadım. Beni derhal serbest bırak. İbrahim Paşa ile görüşmek istiyorum derhal. Yürü gidiyoruz. Şarken ne diyor peki? Yoksa prenses umurunda değil mi? Yakın akrabalık bağları varmış. Şarken bir gün Osmanlı'yı ve Süleyman'ı tarihe gömecek. Biz geldik. Yanı başındaydık. Budin'de. O vakit neredeydi senin büyük imparatorun? Laios ordusuyla bataklıklarda can verirken neredeydi? Paşa Hazretleri, Bali Bey beni görmek istediğinizi söyleyince zorla kendisine buraya kadar mecburen eşlik etmek zorunda kaldım ama ben hiçbir şey anlamıyorum ben. Neden buradayım? Neler oluyor? Ben hiçbir şey anlamadım Paşa Hazretleri. Signor Gritti. Prens Frederick'le tanıştığını tahmin ediyorum. Kendisini ilk defa görüyorum Paşa Hazretleri. Emin olun Paşa Hazretleri, kendisini ilk defa görüyorum.
Birisi ona yardım etmiş Gritti. Av köşküne götürmüş onu. Benim haberim yok paşam. Elbette. Elbette yok. Bizim sana itimadımız sonsuz Gritti. Zira sen böyle aptalca bir ihanetin içerisinde bulunamayacak kadar zeki bir insansın. Seni buraya çağırdım çünkü elçilerle sen konuşacaksın. Onlara Prens Frederick'in de esir düştüğünü söyle. Bakalım bu sefer ne teklif edecekler. Hatice'nin hali hiç hoşuma gitmiyor dahi. İbrahim gidince daha da kötü olacak. Sultanım burada sizinle kalsa? Keşke gelse ama katiyen gelmez biliyorum. Ne yapalım, ikna edelim. Valide Sultanım, hünkârımız sizi görmek istiyor, haber vermemi istedi. Paşam, affedin beni, dalmışım. Mühim değil. Nigar Kalfa, ben yarın sabah yola çıkıyorum. Hatice Sultanım da sarayda sana emanet. Başka kimseye güvenemem. Gözünüz arkada kalmasın paşam. Ben sizin için buradayım. Yani size ve ailenize hizmet etmek için. Allah yolunuzu açık, kılıcınızı keskin etsin. Sağ olasın. Hünkârım, valideniz saraya teşrif ettiler. Hünkârım, arzumuzu bildirdim. Ancak kendisi münasip görmedi. Yorgunum dedi. Çekil. Benim için en büyük saadet bu. Bir yanda evladım, diğer yanda meftun olduğum sultanım. Yarın gidiyorsun İbrahim. Günlerim yine senin hasretinle. Başına bir şey gelecek endişesiyle geçecek. En azından bu gece biraz daha erken gelemez miydin? Geldim işte sultanım, buradayım. Validem de konuştu ama yok. Bir de ben mi konuşsam? Ne konuşması? Hünkârımızdan seni göndermemesini isteyeceğim. Böyle bir şeyi bana sormadan nasıl yaparsınız sultanım? Hünkârım benim arzumun da bu olduğunu sanabilir. Bunu benim söylettiğimi düşünebilir. İstemiyorum gitmeni. İbrahim, ihtiyacım var sana. En kısa sürede döneceğim. Ya dönmezsen? Ya sana bir şey olursa? Sultanım, bu ihtimali aklınızın ucuna bile getirmeyin. Ben ki Mohaç'ta öğleden ikindiye dev bir orduyu yok etmiş, zafer kazanmış bir komutanım. 3-5 tane çapulcunun çıkarttığı isyan mı beni durduracak?
3000 Yeniçeri ve 2000 sipahiyle tedariğimizi yaptık. İzniniz olursa bugün yola revan oluruz hünkârım. Hayırlısı olsun Pargalı. Prens Frederick'le görüştün mü? Konuştu mu? Kimin yardım ettiğini söylemedi hünkârım. Orası belli zaten paşam. Sinyor Giritti'den başkası değil. Doğru mu bu? Elimizde delil yok. Zira olsa da fark etmez. Nasıl fark etmez paşam? Gritti bizim düşmanımız değil Malkoçoğlu. Bilakis ileride bir hayli faydasını göreceğiz. Onunla iyi geçin. Alenen ikili oynuyor. Yalan söylüyor hünkârım. Bırak oynasın. Gözümüzün önünde olduğu müddetçe bir sıkıntı yok. Gritti bugün elçilerle gelecek, kalmamı ister misiniz? Sen yoluna git Pargalı. Senin vazifen daha mühim. Ben alakadar olurum. Prens Frederick'le Prenses Isabella sana emanet Malkoçoğlu. Emredersiniz hünkârım. Sana güvenim tam. Hünkârım, müsaadenizle. Müsaade senin Pargalı. Yolun açık, kılıcın keskin olsun. Kökünü kazı bu isyanın. İbret olsun asilere. Anlat bakalım. Paşam. Gitmeden seni gördüm, iyi oldu. Aynı hissiyattayım. Zira hayır duanı almadan yola çıkmak istemem. Öyle ya. Gidip de dönmemek var. Lakin üzülme. Bahçene diktiğin putlar korur seni. Hünkârımız müsait değil. Malum. Bu aralar bir hayli meşgul. Size pek vakit ayıramıyor. Sultanım, hadi içeri geçelim. Hava serinledi biraz. Validem haklı Gülfem. Bu heykeller geldiğinden beri başımızdan uğursuzluk eksik olmadı. Sultanım, size bir zararı dokunacak olsa İbrahim Paşa hiç bu heykelleri diker miydi? Sana fikrini soran oldu mu Nigar Kalfa? Üzerine vazife olmayan mevzulara müdahale olma. Affedin sultanım. Hem senin ne işin var burada? Mehmet'i yalnız mı bıraktın? Prensi uyardım. Yapmayın dedim ama beni dinlemedi. Bakın şimdi işleri iyice karıştırdı. Keşke bize haber verseydiniz. Her şey o kadar çabuk oldu ki hiç fırsat olmadı. Neyse. Umarım hünkâr teklifinizi kabul eder. Yemeyeceğim. Açlıktan ölsem Süleyman gelene kadar bir şey yemem. Kendinize kötülük etmeyin. Hünkârımız bugün değilse yarın gelecektir. Sabırla beklemelisiniz. Anlamıyorsun. Onunla bir an evvel konuşmam lazım. Federico'yu öldürmesine izin veremem. Signora, hünkârımızın iradesi mühimdir. Bunu kimse değiştiremez. Olacakların önüne geçemezsiniz. Sultan Süleyman Han Hazretleri, elçilerin yeni müzakere istekleri mevcut. Yüksek müsaadeleri... Gitti. Elimde kimin olduğunu ve hangi şartlarda ele geçtiğini biliyorlar mı? Gayet iyi biliyorlar hünkârım. Bakalım bu sefer kaç duka altın teklif edecekler. Misafir olarak mı yoksa esir olarak mı görüyorlar anlayalım. Değerleri neymiş?
Arşidif Ferdinand, her iki değerli misafiriniz için 100.000 duka altın vermeyi taahhüt ediyor. Hayırdır Gülam? Keyfin yerinde. İşler yolunda galiba. Açma şu şom ağzını. Nazar değdireceksin. Kalbimde sen yüreğimde kalbim yüreğim kalbim bana. Ne oluyor ya? Ne oluyor ya? Kimsiniz ya? Ne oldu? Nereye? Nereye? Ne yapıyorsunuz? Bırakın ya beni. Ya Şeker yardım et. Ağam beni mutfaktan beklerler. Ya başlatma bana. Ya delirdiniz mi? Ne yapıyorsunuz siz? Bitlenmişsin Güla. Bitlerin kırılmadan bırakmayız seni. Sonra tüm hareme yayılır maazallah. Ya kaynar bu su. Buruşacağım ben. Ya anam. Ya haşlandım ya ben. Ya ne yapıyorsun? Destur! Sultan Süleyman'ın Hazretleri. Validem. Gel aslanım. Mustafa'yı almaya geldim. Gel Mustafa. Baba oğul birlikte at bineceğiz. Hünkârım, Hasbahçe'de mi olacaksınız? Hayır. Halice doğru uzamak, ormana gitmek istiyorum. Haydi Mustafa gidelim, akşam oluyor. Şeker ha? Kimse yok mu ya? Allah Allah. Nerede benim kıyafetlerim? Hale. Allah rızası için bir bakan yok mu? Kimse yok mu? Ben ne yapacağım ya böyle Adem vaziyetinde? Altımda iç don da yok. Bomboş yani. Zaten boş. Oldu sana bomboş. Kimse yok mu? Ben böyle dışarı çıkamam. Şeker o. Pis. Kızlar. Gelin gelin. Gülmeyin vallahi sıkarım ümüğünüzü. Bu ne hal Gülam? Hamamda yıkanıyordum. İblis kıyafetlerimi çaldı. Şöyle etrafıma dolanın da odama kadar gideyim. Hadi. Gelin. Yürüyün. Yapma. Kızım yapma diyorum. Kızım yapma. Altın boş. Ne oluyor burada? Allah'ım bittim ben. Ne yapıyorsunuz siz? Hadi içeri girin. Hadi. Destur bismillah, destur bismillah. Olmaz zar tuttun yine. At. Olmaz. Al.
Hayda. Oh. Oo! Bu ne hal böyle Adem oğlu Adem? Cennetten mi kovuldun böyle çıplak dolaşıyorsun? Hı? Alacağın olsun Sümbül Ağa. Senin yüzünden bütün hareme rezil oldum. Şeker ağa bitlendiğini söyledi. Ben de kıyafetlerini yaktım. Ney? Yok ya, vallahi ben öyle bir şey söylemedim. Sen sus. Senin o göbeğini ortadan ikiye yaracağım ben senin. Aa, doğruymuş. Vallahi Valide Sultanıma şikayet edeceğim sizi. Böyle git de kelleni alsın. Git. Ne istiyorsun benden? Ya. Uslu duracaksın. Haddini bileceksin. Lafımdan da çıkmayacaksın. Bana da bulaşmasın. Şeker ağaya da bulaşmak yok. Bana karşı ittifaka. Öyle olsun. Cellamakut. Sensin. Karış. O da sensin. Kavakut. Aa, aynı sen. Aynı baban. İbrahim'i de seni de geçebilirim. Çok iyi koşuyor. Alıştı bana. Öyleyse göster bakalım marifetini. Şimdi mi? Al köşkünü. Önce varan kazanır. Benito. Benimle gel. Senyor Isabella, lütfen sakin olun. Onu kızdıracak bir şey söylemeyin. Merak etme. Bana bir şey yapmaz. Nasıl bu kadar emin olabiliyorsunuz? Elindeyim. İstese çoktan yapardı. Tamam. Hadi yürü benimle. Bir hayli ilerletmişsin at binmeyi. Süleyman. Bu kim baba? Signora Isabella. Benim misafirim. Mio figlio. Şehzade Mustafa. Memnun oldum. Konuşabilir miyiz? Hünkârımızın karşısında Giritli'nin suratını görecektin. Korkudan bembeyaz kesildi. Mazda üzerine gidiyorsunuz beyim. Bu adam çok zengin. Limana gelip giden gemilerin alayı onun. Harbi? Yukarı mahalleleri de okurdu. Yerim sen bırak beni ne yapıyorsun? Ben de seni gördüğüme sevindim. O günden beri aklımdan çıkmıyorsun. Başım belaya sokacaksın benim. Sen yalan dolan peşindesin. Benim gönül eğlendirmek gibi niyetim yok. Bana bir imkan tanısan niyetimin ciddi olduğunu anlayacaksın. Anlamak istemiyorum. İstiyorsun. İstemiyorum. İstiyorsun. Söyleyin. Ne yaptınız ona? Yaşıyor mu hala? Yaşıyor lakin kabahati büyük. Bedelini ödemesi icap ediyor. Yalvarıyorum. Onun hayatını bağışlayın. Bu kadar çok mu seviyorsunuz onu?
Elbette seviyorum. O benim nişanlım. Tanrı'nın huzurunda söz verdik birbirimize. Gördüğünüz gibi o da beni seviyor. Her şeye rağmen beni kurtarmak için geldi. Sizin dediğiniz gibi altınla değer biçmedi bana. Bugün elçileriniz yine geldiler. Fiyatınızı 2 misline çıkarmışlar. Aynı teklif nişanlınız için de yapıldı. Lakin bu teklifi de reddettim. Hayır. Onu öldürmeyin. Ne olur. Nişanlınız bana ait bir haneye izinsiz girdi. Ve yine bana ait birini kaçırmak için üstelik. Ne istiyorsun sen? Acı çekmem sana zevk mi veriyor? Eğer onu öldürürsen ben de kıyarım canım. Ne halde olduklarını görmedin mi? Araları iyi değil. Validem konuşmuyor hünkârımla. Mustafa yüzünden mi sizce? Bilmiyorum. Geçen dairesine gittiğimde ağlıyordu validem. Kesin Hürrem Sultan yüzündendir. Ne oldu bilmem ama hünkârımda da bir haller var. Hürrem'e karşı da alakası eksilmiş sanki. Anne. Mustafa, nasıl geçti? Çok güzel geçti. Babamla yarış bile yaptık. Az daha geçiyordum. Nereye gittiniz? Av köşküne gittik. Babam orada bir misafir kadınla konuştu. Misafir kadın? Çok güzel bir kadın vardı. İtalyanca'ya benzer bir dil konuştuğunu duydum. Emin misin? Evet. Peki kimmiş? Bilmem. Babamın misafiriymiş. Sümbül denen hain yalancı. Hala akıllanmadı. Kime hizmet edeceğini bilmiyor. Hünkârımızın haremi var. Eğer öyle kadın olsaydı buraya gelirdi. Neden orada tutulsun ki? Sultanını iyi yıka. Zira üstündeki kir kolay çıkmaz. Senin kendine o kadar iyi bakmana imreniyorum. Ne güzel. Her gece yalnız da uyusan sürekli hamamdasın. Hürrem Hatun. Sen kendini hünkârın tek eşi, tek sahibi. Rakipsiz zannediyorsun ama yalanlar içinde yaşıyorsun. Ruhun can çekişiyor. Benim yaşadığım kederi sen de yaşayacaksın. Çok yakındır.
yapıyorsun sen orada? Kemanı yerine kaldırıyordum. Paşa tembih etmişti giderken. Ben sana Mehmet'ten bir saniye bile gözünü ayırma demedim mi? Ya sen bakmazken nefesi kesilirse? Gözünü ayırmayacaksın. Anladın mı? Paşa Hazretleri. Gel Pervane. Perihan Paşa'dan haber var Paşa Hazretleri. İsyan Tokat'a kadar ilerlemiş. Rivayet o ki Kalender Şah 30.000 kişilik bir ordu toplamış. Türkmenler ve sipahileri de yanına almış. Gittikçe kötüye gidiyor. Bir an evvel önünü kesmemiz lazım. Sen hazırlıklara nezaret et. Gün ağrır ağrımaz yola devam edeceğiz. Başımıza bela aldık bu Kalender Şah'ı. Ne Celalzade? Nedir bu adamın alameti farikası? Nereden buluyor topluyor bu kadar ademi? Hacı Bektaşi Veli'nin yolundan paşam. Türkmendir. Post sahibidir. Dergah ehlidir. Dergaha geleni gideni, iman edeni çoktur paşam. Allah'ım aklıma mukayyet ol. Kim bu kadın Elife? Nereden çıktı? Bu işin aslını öğrenmenin tek bir yolu var sultanım. Olmaz. Kimseye sormam. Kendimi küçük düşüremem. Hele Süleyman'a asla sormam. Ancak gözlerinin içine bakarak, ona temas ederek anlar bir kadın. Hünkârım, Hürrem Sultan geldiler. Gelsin. Süleyman, canımın sultanı. Hürrem, bu ne güzellik böyle. Gözlerim kamaştı. Bana hediye edeceğin o mücevherden de daha parlak gözlerim. Cevabın yok mu? Ben mi? Yakut mu? Süleyman. Beni seviyorsun değil mi? Nereden çıktı bu sual? Şüphem mi var hala? Kulağıma söyle. Bir tek bana söyle. Duyuyor öyleyse.
Hünkâr, benden başkası huzur vermez sana. Şifa olmaz teni, nefesi. Ruhunu yaralar. İbrahim Paşa Hazretlerine geldiğimi haber verin. Anadolu Beylerbeyi Behram Paşa geldi. Gelsin. Teşrif edebildi nihayet. Paşa Hazretleri. Malumat ver derhal. Kalender Şah isyanı bugünün meselesi değil Paşa Hazretleri. Biz meseleye el koymadan evvel Pasin Ovası'nda Diyarbakır Beylerbeyi Deli Hüseyin Paşa ile kapışıyorlar. Yeniliyor. Lakin hemen yeni asiler toparlayıp Karaçayır'da yeniyor. İntikamını alıyor. Biz de Karaman ve Halep Beyleriyle birlikte Tokat civarında Cincife'de savaşa tutuştuk. Maalesef mağlup olduk. Çok zayiat verince geri çekilmek zorunda kaldık. Sizi geri çekilmek zorunda bıraktı Kalender Asisi. Öyle mi? Doğru mu anlamışım? Beyler ne yaptı peki? Ölümüne cenk ettik paşam, inanın. Karaman Beylerbeyi, Alayi, Amasya, Birecik Beyleri, Karaman ve Anadolu Tımar Defterdarları Allah taksiratlarını affetsin. Hayatlarını kaybettiler. Allah bir Muhammed Ali, nazar eyle bari bana. İzu celalin aşkına, çektirme şol zarı bana. Pirlere niyaz ederiz, yalan dünya lideriz. Ölürüz hasret gideriz, göster şol didarı bana. Pirlere niyaz ederiz, yalan dünya lideriz. Ölürüz hasret gideriz, göster şol didarı bana. Hak! Ya hak! Hak! Oh! Hak! Ya hak! Kalender ağlar yerinir, aşk hayaliyle sürünür. Cennet-i Ridvan görünür, şol güzelin kaddi bana. Pirlere niyaz ederiz, yalan dünya nideriz. Ölürüz hasret gideriz, göster şol didarı bana. Pirlere niyaz ederiz, yalan dünya nideriz. Ölürüz hasret gideriz, göster şol didarı bana. Hak! Ya hak! Hak! Oh! Kalender Şahım, İbrahim Paşa gelmiş. Otağını kurmuş. Yanında 5000'den fazla asker getirmiş. Çoğu Yeniçeriymiş. İsterse tüm Osmanlı ordusunu getirsin. Başımızda Mehdi'miz Kalender Şah olduktan sonra birken bin oluruz. İbrahim Paşa'yı da def etmesini biliriz. İbrahim Paşa kardeşi kardeşe kırdırmak niyetinde. Lakin muvaffak olamaz. Neden vaktinde haber vermedin? Neden bunca Müslüman evladın ölmesine müsaade ettin Behram Paşa? İsyanın bu noktaya geleceğini tahmin edemedim paşam. Asilerin sayısı her geçen gün arttı. Affedin paşam. Kalender Şah denilen o adam Türkmen beyleriyle ordudan ayrılan sipahileri almış yanına. Sayılar 30.000'i geçti. Her geçen gün artıyorlar. Ne vaat ediyor ki onlara? Ne vaat edecek? Elinde yok, avucunda yok, kaybedecek hiçbir şeyleri yok.
İnançlarına güveniyor. Sizin inancınız yok mu paşa? Siz kim için, ne için savaşıyorsunuz? Neredeler şimdi? Elbistan civarındalar. Güçlerimizi birleştirirsek isyanı tez zamanda bitiririz. Öyle mi? Paşa, ne seni ne de senin yenilmiş, yorgun, inançları kırılmış askerlerini istemiyorum. Anlatacakları hikayelerle benim askerlerimin de kafalarını karıştıracaklar. Hiçbirini istemiyorum. 5000 kişiyle karşı koymanız mümkün değil paşam. O vakit ben de düşmanı karşı koyabileceğim bir seviyeye çekerim. Nasıl? Pervane Celalzade. Emredin paşam. Yanına en güvendiğin, ağzı en sıkı adamlarını al, derhal yola çıkın. İsyana destek veren beylerle görüşün. Gizlice, sakın ortalık yerde olmasın. Kimin ne derdi varmış öğrenin. Güle güle efendim, güle güle. Selamünaleyküm. Oo, nasıl efendi? Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Hoş bulduk Caşu Efendi. İşler nasıl? İşte idare ediyoruz. Vali Bey bir şeyler alacaktı da. Elbette efendim, buyurun. Nasıl bir şey arzu etmiştiniz acaba? Güzel mi güzel bir hatun için hediye alacaktım. Kızınız mıydı? Evet. Deneyebilir mi? Olmaz efendim. Beğendiğin bir şey varsa göster, al git. Armin, sen içeri geç kızım. Buyurun efendim. Şu. Bu mu efendim? Alıyorum bunu. Baş üstüne efendim. Sen bana verirsin. Siz nereye? Av köşküne gitmem lazım. Mehmet nasıl sultanım? Çok şükür. Daha iyi. İbrahim Paşa gittiğinden beri hastalanmadı hiç. Sen nasılsın Hatice'm? Nasıl olabilirim ki hünkârım? Burada yalnız kalma. Benim yanımda ol. İbrahim dönene kadar bizimle kal. Teşekkür ederim hünkârım. Lakin bağışlayın. Burada kendi sarayımda kalmak isterim. Görüyorsunuz yalnız da kalmıyorum şükür. Sen nasıl rahat edersen kabulümdür. Bu heykeller insanın içini ürpertiyor. Taştan gözleri gözümün içine bakıyor sanki. Validemizin korktuğu kadar var. Bunları İbrahim duymasın. Yeterince konuşan var zaten. Evet. Bir İbrahim putları yıktı. Diğeri yeniden dikti diyorlarmış. Böyle boş lakırdılara itibar etmeyin. Bunlar pek mühim sanat eserleridir. Haydi kalk Hürrem, gidiyoruz. Hünkârım. Nigar Kalfa. Buyurun sultanım. Prenses Isabella. Siz kimsiniz? Ben Semendireli Malkoçoğlu Vali Bey. Sultan Süleyman'ın kuluyum. Süleyman mı gönderdi sizi? Bir isteğiniz varsa bana söyleyin.
Kaç haftadır tek bir haber alamadım. Burada esirim. Süleyman da gelmiyor. Nişanlım Prens Frederick'i merak ediyorum. En azından yaşayıp yaşamadığını bilmek istiyorum. Bununla ilgili bilgi veremem. O zaman Süleyman'la görüşmek istiyorum. Bu konuyu ileteceğim. Herkes iletiyor. Ama Süleyman gelmiyor. İyi olduğunuzu gördüm prenses. Tekrar geleceğim. Hayırlı günler. Bekleyin lütfen. Bunu Süleyman'a verin. Okumasını sağlayın lütfen. Sultanım, bunun doğru bir karar olduğundan emin misiniz? Bu heykeller geldiğinden beri felaketler yakamızı bırakmadı. Heykeller örtülmezse İbrahim Paşa geri gelemeyecek. Paşa geldiği vakit ne olacak? Paşamız ne der? Ben böyle istiyorum Gülfem. Hatice Sultan'ın hali bir tuhaf. Onun bu hali beni endişelendiriyor. Hasret çekiyor. Endişeli lakin düzelir. İnşallah düzelir. Hünkârım, Bali Bey geldiler. Gelsin. Hürrem sen de odana git. Akşam görüşürüz. Sultanım. Hayrola Malkoçoğlu? Hünkârım Av Köşkü'nden geliyorum. Prenses Isabella size bir mektup yolladı. Hünkârım mevzuyu kendi gözümle gördüm. Melek Hatun'la da konuştum. Prensesin durumu iyi değil. Bir hayli güçsüz düşmüş, acı içinde. Sizinle görüşmek ister. Prenses demek beni görmek istiyor. Bizler Vezir-i Azam İbrahim Paşa adına geldik. Size diyeceklerimiz bu mecliste kalmalı. Ağzımızdan çıkan her kelam İbrahim Paşa'nındır. Bu böyle biline. Devlet-i Aliye'ye baş kaldıran Asi Kalender Şah'ı desteklemekten vazgeçmeniz lazım. Sizlere zarar gelmesin diye söyleriz. Aksi takdirde bu ihanetin bedelini canınızla ödersiniz. Daha kaç kere ödeyeceğiz beyim? Ne canlar yandı. Ocaklar söndü. Vezir Ferhat Paşa adalet getireceğini söyleyerek kardeşlerimizi kesti. Dulkadiroğlu'nu haince yok etti. Dulkadiroğlu Ali Bey ve evlatlarının ne suçu günahı vardı? Dirlik o vakit bozuldu. Aramıza nifahı Devlet-i Aliye'nin veziri Ferhat Paşa soktu. Şimdi sıra İbrahim Paşa'da mı? Olur, ona da veririz kellelerimizi. Sultan Süleyman'ın adaletine güvenin. Vezir Ferhat Paşa yaptıklarını başını vererek ödedi. Bilmez misiniz? Veziriniz İbrahim'in kılıcı Kalender Şah'ı kesemez. Gidin söyleyin. O Mehdi'dir.
Ona kalkan eller taş olur. İbrahim Paşa'mız Müslümanlar arasında kardeş kanı dökülsün istemiyor. Beni sizin sıkıntılarınızı dinlemek için gönderdi. Kimin ne derdi varsa bu mecliste anlatsın. Süleyman. Sonra görüşürüz demiştin. Sonra oldu mu? Çok güzel. Takmak için sabırsızlanıyorum. Daha hayli işi var sultanım. Haydi terasa çıkalım. Biraz deniz havası alalım. Beni görmeyi reddederek beni öldürüyorsunuz. Biraz vicdanınız varsa görüşme isteğimi geri çevirmeyin. Isabella. Hürrem neredesin? Mücevhere bakıyordum. Armin! Babam uyumadı hala. Git buradan. Armin aşağıya in. Ne olur. Hayatta olmaz. İyi. O zaman ben geliyorum. Babamı çağırıyorum bak. Hiç zahmet etme. Ben babanla konuşurum. Tamam, tamam. Geliyorum, bekle. Geliyorum. Ne var, ne istiyorsun? Ben bunu alamam. Kabul et. Eğer bunu boynunda görürsem dünyanın en bahtiyar insanı olurum. Ne olur.
Armin. Armin! Uyan, uyan! Ne oldu baba? Bu kolye nereden çıktı? Bu mu? Ya Sakın, sakın bana yalan söyleme. Yalan söylemek büyük günah. ama baba ben bunu yolda buldum. Sus! Yalancı! Bundan sonra bu evden, bu odadan çıkmak yasak. Anladın mı? Baba? 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 Baba aç kapıyı. Baba affet beni. Bir isteğiniz var mı sultanım? Kim var Mehmet'in yanında? Mehmet şimdi uyudu. İzniniz olursa Topkapı'ya gidip hemen döneceğim. Hayır! Gidemezsin Nigar Kalfa. Anladın mı? Nigar Kalfa. Bağışlayın Gülfem Hatun. Lakin ben... Senin bir günahın yok. Ancak sultanımız bugünlerde iyi değil. Asabı iyice bozulmuş vaziyette. Sen saraya git. Lakin çabuk gör işini dön. Kızmasın. Sen bana bırak. Ben hallederim. Hadi üzülme artık. Bak aşık. Sözün kıymetine yola giderdin. Söylediklerim yerine ulaşmış. İbrahim gitti. Hanedan doğru yolu buldu. Türkmenler beyliklerini istiyor. Sipahiler de tımarlarının ödenmesini ve askerliğe geri dönmeyi. Sürgün edildikleri arazilere dönerlerse borçlarının da silinmesini istiyorlar paşam. Ferhat Paşa'nın yaptığının bedelini şimdi ödüyoruz. Eğer zamanında kesseydik cezasını, bugün bunlar başımıza gelmezdi. Lakin bu sefer adalet o kadar geç tecelli etmeyecek. Geç kalıyorsunuz. Hani işlerim var diyordunuz limanda. Acelesi yok, giderim. Armin'i bekliyorsunuz. Of of Bali Bey. Siz kör kütük meftun olmuşsunuz bu hatuna. Nereden çıkarıyorsun matrakçı? Alakası yok. Şurada eğleniyoruz. Ey ehli Müslim! Bugün mübarek bir gün. İbrahim Paşa'nın diktirdiği putları hünkârımız Sultan Süleyman Han Hazretleri örtünün altına hapsetti. Ayıp kapandı. Hünkâr kullarının sesine sağır kalmadı. Duydu figanımızı. Figani. Erken sevinmedin mi? Sus matrakçı.
Bugün hiçbir şey keyfimi kaçırsın istemiyorum. Aşık değil mi? Varsa konuşsun. Beyim, zengin olabilirsin. Lakin senin paran bende geçmez. Bir daha dükkanıma gelme. Bende sana satacak mal yok. Kızımın da peşini bırak. Türkmenlerin bir kısmı Kalender Şah'ın Mehdi olduğuna inanıyor paşam. Yolundan asla dönmeyeceklerini söylüyorlar. Kalender'in ölmeyeceğine inanıyorlar. Ölse de geri gelecekmiş. Hurafedir bunlar. Kim ölüp de dirilmiş? Görmüşler mi? Herkesin kalbinde bir inanç var paşam. Benim de var. Öldürseniz de kesseniz de vazgeçiremezsiniz beni. Bunlarınki de öyle işte. Nasıl ikna edeceğiz? Topla mı, tüfekle mi? Altınla mı? İnsanın inancını değiştirmeye yeter mi bunlar? Gerçekten inanını döndüremezsin yolundan. Nereye giderse gitsin. Hangi dili konuşuyorsa konuşsun. Hangi dine hizmet ediyorsa etsin. Kalbinde hep kendi gerçeğini taşır. Onunla yaşar, onunla ölür. Sultanların ağabey hayatı. Hatice Sultan'a gidecek misiniz? Arabanızı hazır ettirdim. Sizi bekliyorlar. Sen de benimle geliyorsun. Emriniz başım üstüne sultanım. Daye Hatun ocağına düştüm, kurtar beni. Ne zamandır uykularım haram oldu. Hatice Sultan canımdan bezdirdi. Bugün değilse yarın yığılıp kalacağım. Senden başkasına güvenemeyiz. Dayanacaksın. Gülfem Hatun orada zaten. Gülfem Hatun'la kendini bir mi tutuyorsun? Kalfa mı o? Ona mı buyuracağız sen ilgilen çocukla diye? O Hatice Sultanımıza olan muhabbetinden, hürmetinden ilgileniyor. İyi de ben... Sızlanma. Validem duyarsa canını okur. Senden başka kimseye emanet edemeyiz. Anladın mı? Af Köşkü'ne gidiyoruz. Yolu göster. Hatice Sultan'a gidecektik ama... Sus! Beni hemen oraya götüreceksin. Daha hızlı gitmemiz lazım. Söyle çabuk olsunlar. Sultanım geri dönelim. Vallahi yanarım, beni yakacaklar. Bir tek şeyi bilmek istiyorum. Öldürdün mü onu? Henüz değil. Sizin esiriniz benim. Onu bırakın.
Daha önce de söyledim. Bir barbardan çok şey bekliyorsunuz. Neden yapayım bunu? Bir karar verdim. Bu olanlara bir son vereceğim. Benimle gelin.